Rusya'nın eski devlet başkanı Putin'in en yakınındaki isimlerden biri. Putin yükseldikçe o da yükseldi. Hatta onun için yıllarca Rusya'nın değişmeyen 2 numarası denildi. Pek çok kişi onun Putin'in kuklası olduğunu söylese de ilişkileri bundan çok daha farklıydı. Karşınızda Dmitri Medvedev'in profili. Dmitri Medvedev 14 Eylül 1965'te Leningrad'da Rus Ortodoks bir ailede dünyaya geldi. Ailesinin eğitim seviyesi yüksekti. Babası Anatoli fizik profesörüydü ve Sovyetleri anlatan 10 ciltlik ansiklopedi hazırlamıştı. Ukrayna kökenli olan annesi Yulia ise üniversitede Rus edebiyatı dersleri veriyordu. Buna rağmen durumları iyi değildi. Büyük maddi sıkıntılar çekti. Geçimlerini zar zor sağlıyorlardı. Hatta 40 metrekarelik küçük bir evde ailesiyle birlikte 30 yıl yaşadı. Maddi durumları o kadar kötüydü ki o yıllardan bahsederken bir kot pantolon bile alamıyordum diyordu. En çok hayalini kurduğu şey ise bir kot pantolon ve Pink Floyd'un The Wall albümüydü. Çocukluk yıllarında İngiliz metal gruplarını dinliyordu. Dinlediği gruplar arasında Led Zeppelin ve Black Sabbath vardı. Sıkı bir Deep Purple hayranıydı. Bu o kadar büyük bir hayranlıktı ki 2011'de Deep Purple üyelerini evinde ağırlayacaktı. Kısa boyluydu ama bunu avantaja çevirerek halter sporuyla ilgilendi. Üniversitede hukuk okudu. Başarılı ve düzenli bir öğrenciydi. Geçim sıkıntısı ise hiç bitmedi. Bir röportajında da okul yıllarında çöpçülük yaptığını, yaz tatillerinde de inşaatta çalıştığını ve tarlalarda patates topladığını söylemişti. 1987'de hukuk fakültesinden mezun oldu. Hayali savcı olmaktı ama bu hayalini gerçekleştiremedi. Ailesinin yolundan giderek akademik kariyer yapmaya başladı. Hocası Profesör Shobak onun hayatını değiştirdi. Shobak'ın eski öğrencilerinden biri de Putin'di. Medvedev'in hocası Shobak, 1990'da St. Petersburg Belediye Başkanlığı'na aday oldu ve o dönemde Putin KGB'den istifa etmişti. Hocası Putin'i yanına alarak önce danışmanı, sonra da belediyenin Uluslararası İlişkiler Komitesi'nin yöneticisi yaptı. Aynı Putin gibi Medvedev'i de yanına aldı. Medvedev işte burada hocasının aracılığıyla Putin'le tanışmış oldu. Medvedev, Putin'in başında olduğu komitede danışman olarak çalışıyordu. Başta alt-üst ilişkileri olsa da ikili birlikte çalıştıkları yıllarda oldukça yakındı. Dostluk bağları o yıllarda gelişti. Rusların tavar işlediği yoldaş kelimesi belki de onların arasındaki ilişkiyi anlatan en doğru kelime. Putin ona, o da Putin'e her anlamda destek oldu. Arkadaşlıktan çok öte bir bağlılıktı. Genç yaşta ailesini kaybetmişti. Aslında ailesinin ölümüyle açılan boşluğu Putin'le olan bağ dolduruyordu. Hayatını Svetlana Medvedeva ile birleştirdi. Eşi Svetlana ile daha 14 yaşındayken okulda tanışmıştı. Bu evlilikten İlya adında bir oğlu oldu. 1993'e gelindiğinde Medvedev'in belediyeden sonraki adresi bir kereste şirketi oldu. Burada üst düzey yönetici olmuş ve şirketin hisselerinin bir bölümünü almıştı. Geçim sıkıntısıyla mücadele eden Medvedev'den artık iz yoktu. Ne kadar kazandığını ve servetini bilense yoktu. Parayı nasıl kazandığı da bir sır olarak kaldı. Medvedev gibi Putin'in de kariyeri yükselişe geçmişti. Putin onu unutmamıştı. Önce Putin'in özel kalem müdür yardımcısı oldu. Sonra da başkan adayı olduğunda Putin'in başkanlık kampanyasını Medvedev yönetti. Putin seçimi kazandı. Medvedev'in ödülü ise dünyanın en fazla doğalgaz çıkaran şirketi Gazprom'da yönetici koltuğuydu. 2005'te Putin onu 1. Başbakan yardımcısı yaptı. O artık Putin'in en yakınındaki isimdi. Birbirlerine sonsuz güven duyuyorlardı. Putin Rusya devlet başkanı olarak görev yapıyordu ve devlet yönetiminin her alanına ona sadık isimleri yerleştiriyordu. Bu isimlerden biri de Medvedev oldu. O artık Putin'in başbakan yardımcısıydı. Putin 2 dönemdir başbakanlık yapıyordu ve artık seçimler yaklaşmıştı. 3. kez aday olması ise mümkün değildi. Putin'in aklındaysa tek bir isim vardı: Dmitri Medvedev. Kendisinin yerine onun aday olmasını istiyordu çünkü Medvedev demek Putin demekti. Ama herkes Putin'le aynı fikirde değildi. Çünkü Medvedev Slovaki değildi. Yani ordu veya istihbarat geçmişi yoktu. Putin'in buna rağmen Dmitri Medvedev'i aday olarak göstermesi üzerine Medvedev 2 Mart 2008'de %70 oy alarak Rusya devlet başkanı oldu. 4 yıl sonra koltuklar yer değiştirdi. Bu defa Putin devlet başkanı olurken Medvedev başbakan oldu. 15 Ocak 2020'de başbakanlık görevini bıraktı. İstifa nedeni olarak anayasada yapılacak köklü değişiklikleri gösterdi. Putin Medvedev'in istifasını aynı gün kabul etti. Ardından da Putin onu Rusya Güvenlik Konseyi'nin başkan yardımcısı yaptı. Medvedev'le ilgili ilginç detaylardan biri de Çar II. Nikolas'la olan benzerliği. Hatta bu benzerlik fiziksel olarak kalmadı. Halk Çar
II. Nikolas'ı sevmezdi. Aynı şeyi Medvedev'le ilgili de söylememiz mümkün. Rus halkı ondan pek hoşlanmıyordu. O her zaman kendi fikirlerini değil, Putin'in planlarını anlatıyordu. Onun en iyi bildiği şey Putin'in ikinci planı 2 numarası olmaktı ve hep öyle kaldı. O Rusya'nın eski devlet başkanı, Putin'in en yakınındaki isimlerden biri. Putin yükseldikçe o da yükseldi. Hatta onun için yıllarca Rusya'nın değişmeyen 2 numarası denildi.